Fıtık, karın içi organların karın duvarından dışarıya doğru çıkması olarak tanımlanır. Karın duvarının bütünlüğünün bozulduğu durumlarda olur genellikle ve karın duvarı fıtıklarını biz birkaç gruba ayırıyoruz. Bunlardan birisi ki en sık görülen kasık fıtıklarıdır. Yani kasıkta oluşan fıtıklardır. Bunun dışında göbek fıtıkları görebiliriz. Ya da ameliyatlardan sonra oluşan, ameliyat kesilerinden oluşan insüzyonel fıtık dediğimiz fıtıklardır. Ee, Fıtık, karın duvarı bütünlüğünün bozularak karın içindeki organların, özellikle bağırsakların karın dışına doğru çıkmasıdır. Genellikle en sık görülen, kasıkta görülen fıtıklardır ki buna kasık fıtıkları diyoruz. Göbek fıtıkları olabilir. Yine bunun dışında bazı özel Spiegelien-Herm dediğimiz değişik karın duvarı fıtıkları görülebilir. Yine önemli miktarda karın ameliyatları sonrası yapılan ameliyat kesisinden oluşan fıtıklar ki buna biz insüsyonel fıtıklar diyoruz. İnsüsyonel fıtıklar da oluşabilir. Fıtıklardaki en önemli belirtilerden birisi fıtığın olduğu yerde bir şişliğin oluşmasıdır. Bu şişlik genellikle istirahat halinde, yattığında ya da basıldığında karın içine geri döner. Eğer geri dönmüyorsa zaten o zaman problem başlamış demektir ki biz bunlarda inkarsiyeli fıtık diyoruz. Eğer şişlik geri dönmüyor ve beraberinde şiddetli karın ağrıları ve bulantı kusmalar da başlıyorsa o zaman olay biraz daha ciddileşmiş demektir. Dışarıya çıkan bağırsak segmentinin kısmının kanlanması, beslenmesi bozulmuş demektir. Bu durumda acil bir ameliyat gerekir. Yine bunun dışında ağrı bir başka belirtidir fıtığın. Yine kasık fıtıklarında bir takım seksüel fonksiyonlar, cinsel fonksiyonlar, idrar şikayetleri birlikte olabilir. Ama en önemli belirtisi karın duvarında fıtığın olduğu yerde oluşan şişliktir. Tabii ameliyattan sonra genellikle bir yara iyileşme sürecinin geçmesi lazım ki yara iyileşme süreci genelde bir yıla kadar uzayan bir süreçtir. Ancak dokunun yeterli direnç gösterebilmesi için gerekli olan süre ki genellikle %80'ini ilk 8 haftada, 6-8 haftada sağlar. Onun için fıtık ameliyatlarından sonra genellikle biz ilk 6-8 hafta hastalarda ağır işler yapmamasını, ağır şeyler kaldırmamasını öneriyoruz. Ve 8. haftadan sonra da giderek bu ağırlıkları kaldırmaya ve giderek bu dozunu da arttırmaya başlamasını öneriyoruz. Burada tabii eğer fıtığı kapalı yöntemde yapmışsak, bu açıdan yani laparoskopik yöntemle yapmışsak ki günümüzde kasık fıtığı, insüsyonel birçok fıtığı kapalı yöntemle yapabiliyoruz. Bu hastalarda ağır şeyler kaldırma ya da ağır işlere girme sürecini biraz daha kısaltıyoruz. Genelde diyoruz ki bu hastalarda 4-6 hafta sonra tamamen normal yaşamına dönebilirler diyoruz hastalar. Eğer kontrol altındaysa tip 2 diyabet fıtık ameliyatını ya da diğer ameliyatları daha riskli hale getirmez. Ancak eğer kontrol altında değilse diyabeti ya da şekeri bu hastalarda yara iyileşme problemleri daha fazla gözükür, yara enfeksiyonları daha fazla gözükür ve daha fazla problem yaratabilir. Yani tip 2 diyabet kontrol altındaysa cerrahi ya da ameliyat için bir risk teşkil etmez ama kontrol altında değilse bu hastalarda yara iyileşme problemleri ya mesela nüksler çok daha fazla gözükür ki yine bu hastalarda yara enfeksiyonları daha sık gözükmektedir.